Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Pratik, lezzetli akşam yemeği menüsü tarifleri hazırlıyorum. Süt helvası, bezelye yemeği, paça çorbası ve kestaneli pilav var menüde. Tatlımız için 1 litre sütü şöyle küçük bir tencerenin içine alarak ısıtmaya bırakıyorum. 125 gram tereyağını ısıtarak eritelim. Sıcak tereyağının üzerine 1 çay bardağı un. Sürekli karıştırarak kokusu ve rengi değişene kadar sabırla kısık ateşte kavuralım. Süt helvasının en büyük özelliği kısık ateşte kavurmak. Evet, unun kokusu geldi. Sütten azar azar ekleyerek sürekli karıştırarak süt helvamı hazırlıyorum. 1 su bardağı toz şeker ekleyelim. 1 paket de vanilya ekliyorum. Sürekli karıştırarak kıvam alana kadar, sakız kıvamına gelene kadar süt helvamızı pişirelim. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Şu an tam kıvamında küçük porsiyonlu kaselere pay ediyorum. Tepsiye su dolduralım. Fırının 3 ızgarasında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Kendi halinde soğumaya bırakalım. İri kırım fındıkla ikramı hazırlayalım. Tam kıvamında süt helvası hazır. Paça çorbamız için çorbalık tavuğu tencereye alalım. Üzerine geçecek kadar su ilavesi yapalım ve kaynatmaya bırakalım. Üzerindeki oluşan köpüğü toplayarak atalım. Terbiyesi için 4 yemek kaşığı dolusu un, 8 yemek kaşığı yoğurt, yeteri kadar su ilavesi yapalım. Evet, terbiyemizi sürekli karıştırarak pürüzsüz bir hale getirelim. Yeteri kadar su ilavesi yapalım. Tavuğa tuz atalım. Pişen tavuğumuzun fazla suyunu süzerek bir kaseye alalım. Soğuduktan sonra didikleyelim. Tavuğun suyunu süzerek tencereye alıyorum. Bir kısmını pilav için ayırıyorum. Tavuk suyuna azar azar terbiyeyi ekleyelim. Süzerek tencereye alalım. Sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirelim. 5-6 tane sarımsağı ezerek soslu alalım. Sıvı yağda kokusu çıkana kadar kavuracağız. Evet, çorbam kıvam aldı. Gördüğünüz gibi tam kıvamında. 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum.
didiklenmiş tavuğu ekliyorum. Ve 1 çay bardağı doğal sirke kullanıyorum. Sirkeyi damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Sarımsağı da kavuralım. Kokusu çıkan sarımsağın üzerine 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber alalım ve birlikte kavuralım. Sarımsaklı sosu çorbanın üzerine gezdirelim. Evet, paşa çorbamızı karıştıralım. Tam kıvamında, lezzeti kıvamı muhteşem oldu. Evet, çorbamız da hazır. Bezelye yemeğimiz için 3 adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayarak uygun bir tencerenin içine alalım. Bolca sıvı yağ gezdirerek kokusu çıkana kadar kavuralım. 3 tane havucu doğrayalım. 3 tane patatesi de küp halinde doğrayalım. Bir tane tavuk göğsünü küp halinde doğradım. Ve soğanı kokusu çıkana kadar kavuralım. Tavuk göğsünü ekleyelim. Şöyle 1-2 dakika birlikte kavuralım. Evet, tavuk da kavrulduktan sonra sırasıyla havuç ve patatesi ekleyelim. Birlikte kavuralım. Evet, ortasını çukur açalım. 1 tatlı kaşığı dolusu biber salçası, 3-4 yemek kaşığı domates suyu kavuralım. Bir kase dolusu dondurulmuş bezelye ekliyorum. Yeteri kadar su ilavesi yapalım. Dikkatlice karıştıralım. Kapağını kapatarak pişirmeyi bırakalım. Ve kaynayan yemeğe 2 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Kapağını kapatarak kısık ateşte sebzeler tamamen pişene kadar pişirmeyi bırakıyorum. Evet, yemeğim artık pişti. Altını kapatarak dinlenmeye bırakıyorum. Kestaneli pilav için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı tartı sıvı yağında eritelim. 1 su bardağı pirinç ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz. Pirincimiz topak olana kadar kavuralım. 2 su bardağı tavuk suyu ekleyelim. Haşlanmış nohut, kavrulmuş kestane ekleyelim. Karıştıralım. Kapağını kapatarak 1-2 dakika kaynatalım. Daha sonra tamamen suyu çekene kadar pişirmeyi bırakalım. Tavuğun derisini tereyağında kızarttım. Üzerine ekliyorum ve demlenmeye bırakıyorum. Demlenen pilavı karıştırıyorum. Evet, kestaneli pilavı da mutlaka deneyin. Aroması muhteşem. Kolay, pratik, lezzetli akşam yemeği menümüz hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.